Hamilelikte üstte adet görmek ne demektir? Hamilelikte adet görülür mü? Normal bir durum mu? Şimdi üstte adet görmek dediğimiz şey aslında tam olarak adet değil. Bir kadın gebelik planlıyorsa ya da korunmasız cinsel ilişki sonrası bir gebelik gerçekleşmişse, hamile olduğunun farkında değilse, embriyo rahim iç tabakaya yerleşirken bazı enzimler salgılıyor. Bu enzimler de bu bölgede böyle minik lokalize kanama alanlarına neden olabiliyor. Bu kanama alanları rahim yoluyla vajinaya, vajinadan da atılıyor. Yani orada kalmıyor. Biz buna aslında implantasyon kanaması ya da yerleşme kanaması diyoruz. Kişinin genellikle adet olmasına yakın günlerde gerçekleştiği için kişi bunu adet gibi kabul edebiliyor. Önümüzdeki ayda hamile şüphesiyle gidip test yaptırıyor. Diyor ki daha 1 ay geçti günüm ama bebek 2 aylık. Aslında o gördüğü kanama, üstte gördüğü kanama, implantasyon kanaması ya da yerleşme kanaması. Yerleşme kanamasını normal adetten ayıran belirli özellikler var. Bunlara bakmak gerekli. Normalde adet kanaması taze kırmızı renklidir ve uzun sürer. Yani 5 ile 7 gün arası sürer. Ama implantasyon kanaması kahverenkli, pembe renkli ya da vişne çürüğü renginde olabilir ve 1-2 gün ama 5 günü geçmeyen bir kanamadır. Lekelenme şeklindedir. İmplantasyon kanamasının aslında bizim için önemi şu anlamda önemlidir. Eğer kişi hamile olduğunu bilmiyorsa, bunu adet gibi kabul ettiyse, o dönem bebek için zararlı olabilecek aktiviteler yapabilir. Nedir bu aktiviteler? Ağır kaldırabilir. İçmemesi gereken ilaçları içebilir. Çekinmemesi gereken röntgen gibi, tomografi gibi filmler çektirebilir. Bunlar da bebeğin ne yazık ki olumsuz etkilenmesine ve Allah korusun özürlü, sakat gibi kalmasına neden olabiliyor. O nedenle de adet düzenini ve döngüsünü iyi takip etmek gerekli. Böyle bir durum yaşadığınız zaman da niye az gördüm, ne oldu deyip bir kontrole gitmekte aslında yarar var. Peki üstte görme kanama her ay devam eder mi? Hayır. Bu bir kadın 9 aylık hamileliği boyunca her ay kanamaz. Bu sadece bir defalığa bağlı bir durumdur. Onun dışındaki dönemlerde gebelikte bir kanama yaşanmışsa bu gebelikte bir problem yaşanabileceğinin ya da yaşandığının göstergesi. Gebelikte kanama yapan sebeplerin araştırılması gerekiyor. Düşük riski olabilir, rahim ağzında kısalma olabilir, rahim ağzında yara olabilir, polip olabilir, erken doğum tehlikesi olabilir, bebeğin plasentası ayrılmış olabilir, bebeğin plasentası öne yerleşimli olabilir. Yani bu gibi durumlar gebelikte kanama yapan diğer sebepler. Eğer böyle bir şey varsa ve gebeliğinize devam ediyorsa mutlaka hekiminize başvurun. Üstte adet gördüm, bu ay hamile kaldım diye bir şey yok. Gebelikte adet görülmez. Var olan kanamalar, yerleşme kanaması hariç diğerlerinin hepsi genellikle bir patolojiyi gösterir. Yerleşme kanaması olduğunda telaş yapmaya gerek var mı? Hayır, telaş yapmaya gerek yok. Yani böyle bir lekelenme oldu, bu yerleşme kanaması, implantasyon kanaması. Ama bunun bir haftadan uzun sürdüğü durumlarda o zaman yerleşme ile ilgili anatomik problemler ya da bebekle ilgili başka problemler düşük riskini işaret edebileceği için ilaç tedavisi, progesteron tedavisi ve bol su, istirahat gibi yöntemlere başvurmak gebeliğin sağlıklı sonuçlanabilmesi için uygun olacaktır. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir gebelik süreci diliyorum efendim. Görüşmek dileğiyle.